Kanalımdan ve mutfağımdan herkese merhabalar. Kahvaltı videosu ile geldim bugün. Pratik, herkesin kolaylıkla yapabileceği kahvaltılık tarifler vermek istiyorum sizlere bugün. İlk olarak hamurumuzu yoğurmakla başlayalım. 1 su bardağı ılık süt, 1 yemek kaşığı toz şeker, 1 yemek kaşığı kuru maya çırpılır. Az un ilavesi yapılır. Üzerine 1 yumurtanın beyazı, yarım su bardağı sıvı yağ eklenerek çırpılır. 1,5 tatlı kaşığı tuz. Tüm malzemeler karıştırılır. Kalan un azar azar eklenerek yumuşak bir hamur yoğrulur. Toplamda 3,5 su bardağı un kullandım. Hamur 5-10 dakika pürüzsüz olana kadar yoğrulur. ...10 dakika mayalanmaya bırakılır. Kare bir tepsi yağlanarak hamur tepsiye alınır. Tepsinin boyutunda olacak şekilde yayılır. Üzeri kapalı şekilde 20 dakika mayalanmaya bırakılır. Mayalanan hamur şekil verilir. Parmaklarımız hafif yağ bastırarak şeritler yapılır. İstediğiniz şekilde şekil verebilirsiniz. Kaşar peyniri ve köy peyniri karıştırılır rendelenerek. İnce doğranmış biber, maydanoz ve sucuk karıştırarak iç harç hazırlanır. Peynirli karışım parmakla bastırdığımız aralara doldurulur. Videomu buraya kadar izlediyseniz yorum kısmına bir kalp, bir emoji bırakırsanız çok sevinirim.
Bir tane yumurtanın sarısı hamurun kenarlarına sürülür. %70 dereceli alt üst ayar fırında kızarana kadar pişirmeye bırakılır. 4 kişilik servis açılır masaya bu börek pişene kadar. Evet, masamız hazır. Diğer hazırlıklarımıza devam edebiliriz artık. Bir adet kuru soğan yemeklik doğranır. Tavaya alınır. Az yağ ile hafif bir şekilde kavrulmaya bırakılır. 2 adet patates küçük küpler halinde doğranır. Evet, suyumuz kaynadı. Çayımızı demleyelim bu arada. Az kavrulan soğanlar karıştırılır. Üzerine doğranmış patatesler eklenir. Kapağı kapalı şekilde kısık ateşte kavrulmaya bırakılır. Evet, patates pişerken biz de kahvaltılıklarımızı hazırlayalım. Vişne reçeli, bal, tahin pekmez, ve kaymak koydum tabaklara. Peynir tabağı hazırlayalım. Evet, evde olan peynirlerle küçük bir peynir tabağı hazırladım.
Bir adet portakal dilimlenerek meyve tabağı hazırlanır. Kahvaltıda meyveyi çok seviyoruz biz. Evde ne varsa her kahvaltıda mutlaka koyuyorum. Evet, kahvaltılıklarımız hazır. Masaya alınır. Patates ara ara karıştırılır. Kapağı kapatılarak yumuşayana kadar pişirilir. Yumuşayan patateslere damak tadınıza göre tuz ilavesi yapılır. Kırmızı toz biber, kekik ve kırmızı pul biber eklenerek karıştırılır. Bu aşamadan sonra kapağı açık bir şekilde patatesler kızarmaya bırakılır. Evet, böreğimiz hazır, fırından çıkartılır. Biraz ılıması için kenarda bekletilir. Dilimlenerek servis yapılır böreğimiz. Evet, böreğimiz de hazır, masaya alınır. Pişen patatesler karıştırarak servis tabağına alınır. İnce doğranmış maydanoz serpilir üzerine. Evet, her şey hazır. Bizlere afiyet olsun. Deneyecek olanlara da kolaylıklar dilerim.